Önüme doğru sakince eğildi Sem. Bakmamı istedi gözlerine. Bana bak. Bakamadım. İçimdeki acizliği görsün istemedim. Yavaşça dökülmeye başladı ağzından kelimeler. Her oluşan cümlede içimi biraz daha yakarak. Benim tanıdığım Sabri sen değilsin. Ağzı açlıktan kokan, üstü başı yırtık, toz toprak içinde kaybedecek şansı bile kalmamış bir dilenciydi benim tanıdığım Sabri. Ama inatçıydı. Asla pes etmeyen bir savaşçıydı benim tanıdığım Sabri. Yerin üstündeki utancımı şimdi gösterdim. Bakışlarımı ona çevirdim. Avuçlarıyla yüzümü kavradığında devam etti konuşmasına. Çünkü gücü kollarında ya da bacaklarında saklı değil o Sabri'nin. Geçmişinde. Başına gelen her şeyin içinde. Günahları arasından çaresizce çıkmaya çalışan o masum çocukta. En çok da nerede saklı onun gücü biliyor musun? Kendisine oğulları olduğunu hatırlatan bir babanın sonsuz minnetinde. Kızıl ve Kambur'un babalarının bu sözüyle donup kalan ifadelerine baktım önce. Tıfıl ve Boğa da benim gibi şaşkındı. Sem'e döndüm tekrardan. Kudretim onun sözlerinde, inancımı da bana duydukları güvende buldum. Gong sesini işittiğimde tüm ağrılarımı az önce içime dolan huzurun arkasına sıkıca sakladım. Ve başardım. Kalktım ayağa kendi başıma. Çocuklar sevinçlerini birbirlerine bakarak paylaştı. Sem ise öylece bana bakıyordu. Yapabileceğimden emindi çoktan. Omzuna hafifçe dokunduktan sonra yanından ayrıldım. Ringin ortasına yerleştim. Hakem 3. raundu başlattığında hamle fırsatı tanımak istemedim ona. Tüm sızılarıma rağmen süratle salladım kolumu. İlk yumruğu atmayı başardığımda Sem ve çocuklar sanki bir bebeğin ilk yürümesi gibi sevindiler. Sarıldılar coşkuyla birbirlerine. Taşlarla örülü bir duvara vurmuşum gibi tepki dahi vermedi. Ona makine diye boşuna hitap etmediğimi anlamış oldum böylece. Acıtabildiğim tek yer kendi bileğim olmuştu üstelik. Nasıl olabilirdi böyle bir şey? Aklım hayalim almıyordu bir türlü. Kaygı dolu gözlerle makineye baktığımda gözlerinin ardında asla sönmeyecek olan gazabın ateşini gördüm. Onu alt etmenin imkansız olduğunu işte o an anladım. Kim bilir ne tozlu salonlar ne kavgalar görmüştü dikenli tellerle dolu yolu üzerinde. Bir ırmağı dolduracak kadar ter, bir denizi bulandıracak kadar kanla vermişti savaşını. Kim bilir hangi iri kıyım adamları devirmişti adım adım, tırnaklarıyla kazıyarak çıkıp da en tepesine oturduğu bu tahtın üzerinde. Bense 6-7 müsabaka sonrası bulmuştum kendimi bir anda. Çaresizce kralla kavga etmeye çalışan, rütbesiz bir asker gibi. İmkansızdan başka bir şey değildi bu dövüş. Olamazdı da zaten. Ümitsizleşen gözlerimi Sem'e ve diğerlerine doğru çevirdim. Onlar da idrak etmişlerdi. İçinde bulunduğumuz korkunç çıkmazı. Beti benzi atmıştı hepsinin de. Onlara doğru dönmemi fırsat bilip sinsice yanıma yanaştı. Onurlu olduğunu düşündüğüm bu kral bir kalleşmiş meğerse. Çekiç gibi saplandı kafamın üstüne indirdiği darbe. Gözlerim kaymaya, bedenim uyuşmaya başladı. Çözülen dizlerimin üstüne yığılıverdim önce. Sonra da yüzüstü düşerek sertçe çarptım ringin üstüne. Duyabildiğim tek ses kalbimin çarpıntılarına aitti. Hakem yanı başıma iliştiğinde parmaklarıyla saymaya başladı ondan geriye. Bulanıktı artık etrafımdaki uzaklar. Uçuşan bir toz haresi belirdi biraz daha uzağımda. Bir şey vardı harenin içinde. Gözlerimi kıstım ama belirginleşmedi bir türlü. Mavi renk. Üzerime doğru süzülüyordu usulca. Çıplak ayaklarını gördüğümde durdular hemen yüzümün önünde. Benim yattığım gibi yüzüstü yattı hemen yanıma. Yanakları yerin üstüne değdi. Yüz yüzeydik şimdi. Gözlerim yaşarmaya başladı.
Ağzımdan çıkan titrek sesimle birlikte. Pera gülümsedi. Avucunu yüzümün üzerine koydu. Kalk hadi, kalk sevgilim. Avucundan yanaklarıma, oradan da tüm bedenime yayıldı sıcaklığı, en son kalbimi ısıttı. Verdiğim nefesle birden gözlerimi açtığımda hakem saymaya devam ediyordu başımda. 7, 6, her duyduğum rakamda hareket ettirdim bir uzvumu daha. Önce dirseklerim üzerine kalktım. Sonra da kollarımla destek alıp kafamı yerin üstünden kaldırdım. Dizlerim bacaklarım da tüm bedenimi yerden kaldırdığında mezarından dirilen bir ölü gibi kalktım ayaklarımın üstüne. Sanki düştüğüm tüm an geriye saran bir film gibi, sanki hiç düşmemişim gibi durdum öylece, dimdik ayakta. Tüm anda durdu ardımdan. Yüzünü seyircilere dönmüş, yumruklarını havaya kaldırarak galibiyetini kutlamaya devam eden makineyi alkışlayan seyirciler de, prens de ağızları açık kaldılar. Hayretler içinde ayağa kalkmış beni gördüklerinde. Umutsuzca arkası bana dönük, kaybettiğimizi düşünen Sem'i de tıfıldürttü beni parmağıyla göstererek. Patron? Sem de çevirdiğinde bakışlarını bana doğru, verdiği tepki henüz kavrayamadığı durumun tepkisizliği oldu. Makineye bakmaya devam ettim. Gözlerimi asla kırpmadan. Az önce kazandığından emin olduğu o yanılsamanın içinden çıkmıştı şimdi. Büyük bir şaşkınlıkla. Mağlup olmayacaktım ona. Yılmak yoktu asla. Devirmek imkansızdı belki ama devrilmemek mümkündü. Tek gayretim ona bu zevki yaşatmamak olacaktı. Sonsuza dek sürse bile.